Rezalet, kepazelik, rüsvalık ne ararsınız var arkadaşlar. İstediğim manzarayı tam olarak bulamadım. Manzaradan kastım şu an çöp, çel, çöp ne varsa hepsi burada. Doğal afet sonrası bir enkaz yığını böyle. Hani şu an yaşadığımız, gördüğümüz manzara bu. Hayal kırıklığı yaşadık. Gerçekten hayal kırıklığı yaşadık. Abi ne olmuş olabilir diyorsun? Hayalimdeki Bali bu değildi. Yani şimdi buradan geçeceğiz, şuradan geçeceğiz. Yani plaj böyle olur mu? Allah aşkına bre. Bakın yine buralar bir tıktınız ama Bali. Bali. Koca ağacı getirmiş arkadaşlar ya. Bakın nasıl ters akıntı. Bir oradan geliyor. Aa buradan da geliyor. Kaç. Denizden kaçıyoruz. Wait. Bekle beni. Lan deniz geliyor. Deniz. Boğulacağım. Bali, Canggu sahili. Felaket bir durumda. Şu an neredeyiz? Canggu Beach'teyiz. Bali'nin en meşhur, hatta dünyada da en popüler olarak bu sahillerden biri tercih ediliyor. Biliyorsunuz sosyal medyada o filtreli, o makyajlı, ne güzel efektli bir sürü videolar var bu beach ile ilgili. Fakat buraya geldik, ne görelim? Ya şuraları bir çek. Bu ne kepazelik. Biz şimdi ne yapalım burada? Bu nedir? Yani sanki doğal afet sonrası bir enkaz yığını böyle, hani farklı bir şey değil. Her yer odun yığını, her yer çöp, her yer pislik, ne bileyim böyle evsel atıklar vesaire, her türlü şeyi bulursunuz arkadaşlar. Yok ya şuralara bak, her yerde var. Abimiz de orada bizi bekliyor bir şey satmak için. Yani buraya ne oldu? Ne oldu? Güzel şeyler olmuş arkadaşlar. Vallahi bilemedim. Canggu Beach diye geldik buralara. Ya şunlara bakar mısın bak. Hepsi şu kokonat şeyleri. Ya bunlar gerçi kesilmiş olanlar falan ama bakın hep evsel atıklar. Borudur vesairedir. Çel çöp. Sonrasında pet şişeler. Diğerleri vesaire. Yani odun, zaten her yer odun. Ya bu kadarını beklemiyorduk. İnanılmaz derecede fazla. Bakın. Bu da plastik. Mısır sanmayın bunu. Plastik. Bir sürü evsel atık var burada arkadaşlar. Yani Canggu Beach'i herkes övüyor. Herkes inanılmaz, burada videolar çekildi. İnanılmaz şeyler paylaşıldı. Sosyal medyada gördünüz. Biz de gelelim dedik. Ne yapalım? Geldik. Şu an yaşadığımız, gördüğümüz manzara bu. Bakın odun yığını var. Yani kocaman bir ağaç bir yerden koparmış gelmiş. Yani yürümekte bile zorlanıyoruz arkadaşlar. Yani burası nasıl Bali'nin en meşhur ve en güzel beach'i, sahili, plajı olabilir? Yani tam bir hayal kırıklığı yaşadık. Gerçekten hayal kırıklığı yaşadık. Tüm sahil boyunca böyle. Yani kilometrelerce gidiyor aslında. Canggu, Kuta. Oo bak. Gördünüz mü? Kocaman bir balık. Hayvana yazık olmuş ya. Abi ne olmuş olabilir diyorsun? Ha görüyor musun ya? Bak balığa nasıl denk geldik burada. Kocaman balık, şu an çıplak ayakla da dokunmak istemiyorum. Yazık. Ya burada artık iyice iş zıvanadan çıkmış, millet bir şeyler satma derdinde. O yüzden çok fazla aldırış etmemek lazım. Ama konumuz bu değil. Konumuz buranın kirliliği. Arkadaşlar Seminyak, Kuta ve Canggu, bu üç sahil boyunca çok uzun ve devam ediyor kilometrelerce. Ve bu pislik, bu odun yığını, çel, çöp ne varsa hepsi burada. Ya Allah aşkına şurayı gösterir misin? Millet buralarda plajlara giriyordu. Millet buralarda yüzüyordu. O sosyal medyada gördüğümüz her şey yalan mı acaba dediniz? Ama yalan olabilir. Her yer kokonat dolu arkadaşlar. Tabii çoğu yenilmiş, kullanılmış, bazıları böyle bütün bir şekilde de gelmiş, yani tuhaf bir şekilde. Bakın su da buraya vuruyor. Her yer pislik dolu, inanılmaz çöp. Hayalimdeki Bali bu değildi. Hayalimdeki Canggu bu değildi. Dalgalar inanılmazdı. Bakın şu odunu da vurmuş. Odunları sahile atmış mesela. Felaket. Az daha vurmuştu ha. Bütün odunları getirmiş sahile vurmuş. Ben size boşuna yağmur sezonunda buraya gelmeyin diyorum. Aralıktan Nisan'a kadar uğramayın Bali'ye. Yani uğrayacaksınız da hani sahile falan zaten iptal de başka bölgelerde yine videolarımda gördüğünüz gibi gezebileceğiniz birçok yer var arkadaşlar. Bunun arka planında bir sürü oteller, klaplar, barlar vesairede bir sürü mekanlar var. Eğlence mekanları. Her birinde şu an havalı müzikler bangır bangır çalıyor ama buralar pislik içinde şu an. Hani gezilecek gibi de değil. Denize girilecek gibi hiç değil. Daha demin çünkü şu denize çeker misin bir? Eğer yani denize umarım videoda da evet su geliyor. Ops.
Videoda da görebiliyorsanız eğer suyun rengi çok bambaşka. Yani bayağı kirli. Hiç temiz değil. Yani kafanı bile sokmaya hiç değmez. Yabancıları görüyorum. Fazlasıyla buradalar. Yani onlar da bir ayrı bir pişman. Yine gördüğümüz kişilere de soracağız. Pişmanlar mı, değiller mi? Hani bu sezonda niye geldiler? Biliyorlar mıydı? Hayal kırıklığı yaşadılar mı? Onlara da sorarız eğer denk gelirsek. Arkadaşlar soğuk diye bir şey yok. Yani yağmur sezonunda yine dediğim gibi sadece yağmur var. Yani soğuk diye bir şey yok. Bakın ablamız şu an dualar etmek üzere hazırladı dediğim tabağı ve tütsülerle yakıyor. Çok da rahatsız etmeyelim bilmiyorum ama evet. Şu an tütsüyü yaktı ve dileğini diliyor ve gönderdi. Bu her yerde var arkadaşlar. Bakın sahil diyorsunuz ama arkadaşlar sahilde bile o puralardan, dediğim o yapılardan, dua ettikleri yapılardan her yerde var. Yani otel diyorsunuz lüks, belki 5 yıldızlı otel ama yani otelin girişinde, kapısında veya bir yerinde bu puralardan çok fazla var. Arkadaşlar bak şurayı çek. Yani şimdi yukarıdan su geliyor. Bu normalde varmış arkadaşlar. Yani olukla böyle denize doğru akıtıyorlarmış. Ama bakın iyice su gelip burayı bulandırdığı için felaket, şu an kapkara bir şekilde simsiyah akıyor. Yani bu betonları da kırmış dalga. Burayı kırmış. Orayı hepten kırmış. Yani burada baya bildiğin tsunami gibi bir şeyler olmuş. Anlam veremediğimiz bir şey. Yani şimdi buradan geçeceğiz. Şuradan geçeceğiz. Yani plaj böyle olur mu? Allah aşkına bir de yani dünyanın en güzel gözde plajlarından biri diyorsun. Bakın arkadaşlar burası da Pins. Marka vermiş, reklam vermiş gibi, reklam yapmış gibi olmayalım ama burası çok meşhur. Müzikleri, eğlencesi ve partileri çok meşhur bir mekan. Gerçekten meşhur. Ama şu an incin top oynuyor. Çok fazla insan yok. Etraf pis olduğundan dolayı öyle söyleyeyim. Ama burayı biraz temizlemişler. Mekanı. Yani mekan biraz meşhur olduğundan dolayı burayı temizlemek istemişler sanırım. Biraz burayı temizlemişler ama yine var yani çel çöp. Buraya gelip de bir şezlong atılmaz. Atmazlar. Bak sahilde insanlar girmeye çalışıyor. Ama çok fazla insan yok arkadaşlar. Çok fazla yok. Yani bu pislikle ben de girmek istemem. Bakın yine buralar bir tık temiz ama az. Su geldi. Evet. Arkadaşlar bu neden oldu? Şimdi muson sezonundayız. Muson yağmurları vesaire diyoruz. Yaklaşık Aralık'la Nisan arası. Fakat şimdi bu dönem sadece yağmur demek değil. Rüzgar ve akıntının tersine döndüğü dönem aslında. O yüzden deniz tüm içerisindeki pislikleri biriktirdiği bir yıldır, aylarca biriktirdiği bütün pislikleri arkadaşlar dışarı atıyor dalgayla. Şimdi bu dönemde öyle olduğu için sürekli dışarı vuruyor. Aldığı odunları, kokonatları, pislikleri, zamanda atılan her türlü evsel atıkları vesaire alıyor, dışarı vuruyor, atıyor. Buraya da böyle pis, kirli, inanılmaz bir plaj bırakıyor. Yani buna çok da yabancı değiliz. Aslında deniz diyor ki hayırdır diyor. Sen diyor beni kirletiyorsun. Ben de sana bunu yaparım diyor. En güzel plajları, bakın en güzel Pins mekanı dahi olsa dinlemiyor. Burası çok meşhur olduğu için bir daha vurgulayayım dedim. Yani akşamları buraya gelirseniz gerçekten, akşamları dedim gece, yani gece hayatı burada başlıyor. Zaten gece hayatı videomda da zaten görürsünüz Pins mekanını. İnanılmaz güzel, burası çok aktif bir yer arkadaşlar. Şu kirliliğe bakar mısın? Bakın hep kapkara ya, kum kapkara yani. Buraları bir de bu arada nasıl temizleyecekler? Ben çok merak ediyorum yani. Bir de inanılmaz bir dalga var. Yani şu dalgalarda yüzmek sadece sörf yapılır. Başka da hiçbir şey değil ki sörf yapılıyor. Bu arada burası da inanılmaz meşhur sörfte. Çok fazla sörf yapan insanlar var dalgalardan dolayı. Ama bu dalgalarda da tabii yüzülmez. Yani zevk alamazsın, keyif alamazsın. Bakın köpekler de eğleniyor. Köpeklere eğlence çıktı. Bir tane kokonat yuvarlanıyor, peşinden gidiyorlar. Gel, gel, gel. Gel. Oynamayın onunla. Burada arkadaşlar köpekler küçük. Köpeklerin boyları küçük. Yani boyutları küçük. Öyle söyleyeyim. Bu arada şu önünden geçtiğimiz yerde arkadaşlar bir diğer en meşhur mekanlardan biri Atlas. Burası da gece hayatı inanılmaz bir boyutta. İnanılmaz güzel. Fakat önünü görüyorsunuz.
Şimdi Atlas ne yapsın? Bir de böyle bakın set örüyorlar. Bakın bu set örmelerinin sebebi ne? Tahmin edersiniz ki dalgalar. Şu an dalgalar burada şu seviyede. Fakat arkadaşlar yani geceleri veya işte artık daha deniz daha çok hırçınlaştığında bu dalgalar inanılmaz derecede oraya vuruyor. Adamlar da mekanını kollamak istiyor, biraz korumak istiyor. O yüzden böyle set örüyorlar arkadaşlar. Bakın dalgaya karşı set örüyorlar. İşte bu da Bali'nin bir diğer yüzü arkadaşlar. Öyle her şeye kanmayın ve doğru bir sezonda gelin, doğru bir ayda gelin. Bana sorarsanız kesinlikle ve kesinlikle hani bizdeki yaz ayı Haziran'la Eylül'e kadar buraya gelecekseniz gelin yani. Başka türlü diğer yağmur sezonu felaket, felaket. Ben size hep olağan durumları göstermedim, olağan dışı olanları gösteriyorum ki siz onu yapmayın. Arkadaşlar şimdi kilometrelerce uzaktan gelmişsin. Hani bunları görmeye gelmedin. Bunları görmeye gelmedin. O kadar da para harcıyorsun. Binlerce dolar harcıyorsun. Bizim gibi böyle ucuza tatil yapanlar yok tabii. Hani gerçekten buraya özen gösterip de gelenler var. İlk defa gelenler var. Buranın sezonunu bilmeyen, benim gibi aynı. Gelip de burada yani o kadar para harcıyorsun ve burada bir keyfini, tadını çıkarmak istiyorsun. Gerçekten büyük hayal kırıklığı. Bir de ilk defa Bali'yi görmeye geliyorsun. İnsanlar sörf yapmaya diye geliyorlar. İnsanlar denize girmeye diye geliyorlar. Çok güzel plajdır diyorlar. Aha al işte bak görüntü bu. Bütün sahil bu. Thank you. Arkadaşlar yani her yerde bir de ayaküstü dövmeciler. Yani adamlar elinde böyle pankart gibi bir şeyle geziyorlar. Dövme yapalım mı hemen 2 dakika diyorlar. Nasıl bir dövme? Yani bildiğimiz dövme mi? Dövme mi yoksa? Tato dövme mi? Bak şu abi de öyle geziyor mesela. Thank you. Yani bütün sahil bu şekilde arkadaşlar. Plajlar bu şekilde. Yani insanlar bir süre sonra çaresiz kalıyor. Düşünsene şuraya oteline gelmişsin hemen arkada. Önünde de otelin plajı var ama oteller artık şezlonglarını vesairedir kaldırmak zorunda kalıyor. Yani zorunda kalıyor. Çünkü gidecek. Mecbur gidecek. Bu sefer gelen müşteri, gelen kişi, tatil yapmak isteyen misafirler denize dahi giremiyor. Bu rezalet. Bali'ye gelip denize girememek yani komedi. Bomboş çünkü bak görüyorsunuz her yer odun yığını. Buralara kadar dalga felaket şekilde vurmuş. Çok felaket vurmuş yani. Ya burada bir doğal afet olmuş resmen ya. Ben sordum görevliye bu sabah buraya geldiğimizde yaklaşık 1 haftadır bu şekilde dedi. Ya bu şekilde dedi. Bu her zaman devam ediyor da. Ya şu çöp yığını, şu yığın, odun yığını bir haftadır devam ediyor dedi. Bayağıdır varmış yani arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz? Bakın orası biz gelirken sabah burası böyle açıktı. Oradan kenardan gelmiştik. Şimdi nereden gideceğiz? Arkadaşlar şuradan gelmiştik. Burası daha kapalı değildi bu arada. Yani bu kadar dalga buraya gelmiyor. Şuraya geliyordu. Şuradan geçmiştik. Ama şimdi orası da kapanmış. Buradan gideceğiz bakalım. Ya şu rezalete bak ya, çileye bak. Bali. Bali. Şimdi yakın dostlarım var. Tamer, Volkan, Mevlüt. Yine onlara da buradan selam söyleyeyim. Kendileri şimdi beni burada bir görseler öyle bir dalga geçerler ki. Ama şunu söyleyeyim, plajdan çıktığınız an içeride tapınakları, doğası vesairesi gezmeye başladığınız an arkadaşlar bambaşka bir Bali var ortada. Keşke yaz sezonunda olaydık da burada asıl olayı göstereydik. Yani bakın nasıl ters akıntı, bir oradan geliyor, buradan da geliyor. Kaç. Oo, kaç. Fadile de şu an ne yapacağını şaşırdı. Oradan böyle geliyor dalga, buraya vuruyor. Buradan geliyor, buraya vuruyor. O tarafa doğru yol açmış. Şuraya doğru yol açmış bak. Oo, odunlar. Yol açmış ama gidemiyorsun. Mecbur buradan çıkacağız. What? Ya. Daha 1 saat önce şuradan şöyle gelip böyle geçmiştik. Ama şimdi kapanmış her yer. Bayağı bildiğiniz deniz olmuş ya. Adamın biri var yani böyle kumu elleriyle kazıyor, yol açıyor, sonra denizi birleştiriyor orayla. Biri geldi burada onu yaptı herhalde, bilmiyorum yani. We can go? Wait baby. Fadila dedi ki buradan geçebiliriz. Denizden kaçıyoruz. Wait. Bekle beni. La deniz geliyor, deniz. O ne demek? Boğulacağım.
Ya şu rezalete bak. Koşa koşa gidiyoruz ya. Akıl alır gibi değil. Yani biri şunu yapmış herhalde. Bu sabah burası böyle kapalıydı bayağı. Yani çok az bir akıntı vardı. Biri geldi orayı açtı herhalde. Burası komple şimdi deniz oldu. Anlamıyorum. Bakın burası da ayrı bir göl olmuş yani. Akıl anlam verir gibi değil. Şu pisliğe bakın. Her yer çöp. Ya arkadaşlar bildiğiniz tsunami olmuş burada ya. Burada tsunami olmuş. Başka bir şey değil. Ona da bayram oldu. Çünkü insanlar fazla yok plajda. O da rahat rahat takılıyor işte. Bak bak bak. Şu an hoppa. Gönderdi. Ne yapmamız lazım bu plajda? Şuna da şaşırdım arkadaşlar. Şuraları da çeker misin? Çok fazla böyle bir gece kondu gibi, nasıl diyeyim sana, böyle barınak gibi çok fazla şey var. Yani sahilde istediğim manzarayı tam olarak bulamadım. Tamam, evet. Manzaradan kastım şu an çöp, odun yığını vesairedir değil. Şu istediğim görüntüyü tam olarak bulamadım. Burası gerçekten hep mi böyle? Onu da tam anlamış değilim. Bali inanılmaz. Çok seviyoruz Bali'yi. Ama muson sezonunda değil. Kaç! Allah kaç! Ya yine yağmura tutulduk bak. Ay yağmur diyorum. Yine denize tutulduk. Evet, bir de bu taraftan geldi. Oh mis, ne güzel. Dalga 9 kez yarıya kadar geliyor. 10. da tam vuruyor yani. Şuraya gelmez diyorsun. Oraya da geliyor. Her yere geliyor. Çok fazla tuzlu değil bu arada. Hani buranın suyu çok aşırı bir tuzlu değil ama yine tuz geliyor tabii ki de kesinlikle. Ama bizim Antalya'nın suyu biraz daha, çok daha fazla bundan tuzlu diye düşünüyorum. Tabii burada odunun büyüğü var. Bir tane su geldi yine, hop Fadila. Fadila su geldi. Odunun en büyüğü burada var. Bakın şu kocaman. Yani buraya en büyüğünü bırakmış. Demiş siz ne yapıyorsanız yapın. Bu odun size yeter. Daha da başka. Yani koca ağacı getirmiş arkadaşlar ya. Bak. Koca ağacı getirmiş ya. Eğer Bali'ye gelirseniz bu ağacı görmeden gitmeyin. Bali, Canggun sahili bu şekilde felaket bir durumda. Ve şu an inanılmaz derecede dalga ve rüzgar artmaya başladı ve dalgalar bu tarafa doğru gelmeye başladı. Bakın şöyle geliyor, millet habire kaçıyor. Surf yapmaya çalışanları falan var. Onların işine geliyor gerçi ama millet çok eğlenemiyor. Millet çok sahilde değiller. Zaten kimse yok. Çok az insan var. Ben de size mümkün olduğunca göstermeye çalıştım. Eğlenmek için gelirseniz, eğlenmek istiyorsanız bu sezonda gelmeyin. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin, abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Güle güle.